Merhabalar Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Şimdi çok beğenilen hem kolay hem şık bir çanta çalışması yapacağız. Tabii modeli siz de beğendiyseniz. Bu gerçi çok sık rastladığınız modellerden. Bana da yakınlarım, işte kızlarım, yakınlarım model istiyorlar, örer misin diye. Ben de hem videosunu çekiyorum hem kişilere hediye ediyorum. Bu da hoşuma gidiyor. Şimdi bundan bir önceki video siyah bir çanta çalışmıştım. Gene hafif, gene bu renkten ortasında bir renk geçişi vardı. O çantadan bir önceki çanta, yani şu videodan 2 video öncesi gene bir çanta çalışması yaptım. Gene aynı ipten, aynı renk kağıt ip. Orada kuş gözü taktırmıştım hatta çantaya. Şimdi onu kızım kullandığı için burada gösteremiyorum. Yapılışı baştan sona kadar zaten var. Bu çantada aynen 2 video önceki gene aynı renk olan çalışmanın kopyası, aynısı. Sadece şurada taban zinciri burada bundan 4 tane daha fazla. Yani şu tabanı başlarken 4 zincir daha fazla çektim, o kadar. Bütün gelişmesi, başlangıcı, ilerlemesi aynen o çantadaki gibi. Şimdi oradaki anlattıklarımı burada da tekrar yinelemek istemiyorum. Sıkıcı olur çünkü. Zaten hemen 2 video öncesi. Açıklamaya da linkini bırakacağım. Daha kolay ulaşabilirsiniz videoya. Aynen o şekilde başladım. Devam ettim bu çantaya da. Şurada bir işaret koymuştuk. Çünkü biz bu çantaları sık iğneyle döne döne örüyoruz. Bitiş ve başlangıç yeri yok. O yüzden bir işaret bırakmıştık iple. O işaret yerine gelene kadar, yani son sıraya kadar tam orada bıraktım. Birbirine ekledim ve ipi kopardım. Sonrasında çantanın şu ortasının ne kadar açık olmasını istiyorsanız, ki ben 17 santim bıraktım arayı. Daha da az bırakabilirsiniz. Hemen ölçüyle de göstereyim. Bakın 17 santim. Bu kısımlarda tam 14 santim. 14 santim, 14 santim. Burası da 17 santim. İlmek sayısı olarak da çantayı buraya kadar ördük, tamamladık. İpi kopardık. Sonra şuradan hemen ipi takıyoruz tekrardan. 14 santim kaç ilmek ediyorsa, kaç ilmeğe denk geliyorsa o kadar işaret alıyoruz. Hemen buraya bir iğne takıyoruz. Buradan 14 santim 20 ilmek oldu. 20 ilmekte arka şurası. Bunu bütün olarak gide gele bu tarafı örüyoruz. Şöyle bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra. Burayı örüyoruz. Aynı şekilde diğer tarafta da hemen çevireyim. Şimdi o tarafı öreceğiz çünkü. Burada da ipi takıyoruz. Gene 14 santim olan 20 ilmeği örüyoruz. Devam ediyoruz. 20 ilmek de bu tarafa örüyoruz. Dönüyoruz tekrar. 14 sırada buraya örüyoruz. Şu yükseklik. Bunun da ölçüsünü vereyim. 11 santim. Şimdi ben bu tarafı, bunun karşılığı olan parçayı tamamladım. Burası zaten bitmişti. Çanta da diğer o anlattığım çantanın aynısı olduğu için, yani şuraya kadar aynen örüyoruz. Bundan sonra iğnelerle işaret alıyoruz. Ben 14 santim 17 santim olarak işaret aldım. 20 ilmek tabi devam ediyor. 40 ilmek tamamı. Döne döne örüyoruz, yani çevire çevire örüyoruz. 14 sıra ördüm, yani 11 santim. Sonrasında artık eksiltmeye başlıyoruz. Aynen burada olduğu gibi şimdi ipi hemen burada bağlıyorum ve sapların son kısmını örüyoruz birlikte. Kağıt ip kullanıyorum. Biraz kalınca bir kağıt ip, o yüzden 4 milim
tığ kullanıyorum. Bundan daha ince kağıt ipler de var. 3-3,5 milim iyi oluyor. Fakat biraz daha kalın oldu mu ve göründüğü gibi sık iğnelerle çalışma yaptığımızda 4 milim tığ daha iyi oluyor. Şimdi şu kısmı tamamlamak için önce bakıyoruz ipi hangi tarafa bağlayacağız. En son düz bu tarafa doğru gitmişim. O yüzden bu tarafa dönüş olarak ipi şuradan bağlıyoruz. Şöyle bir ilmek sıkılaştırıyoruz. En son düz örgüyü görüyoruz. Yani bu tarafa doğru gitmiş. O yüzden şimdi böyle bu tarafa doğru çalışacağız. Fakat eksiltme kısmındayız. Aynen burada olduğu gibi. Eksilterek başlıyoruz. İlk ilmeğe, ikinci ilmeğe batıyorum. İkisini birden alıyorum. Şimdi yeni başlayanlar için şöyle iğne takalım. Eksiltme yerlerini şaşırmamak için. Burası bizim eksilttiğimiz ilk ilmeğimiz. İkisine battık, bir kere de çıktık, bir tane eksilttik. Devam ediyorum. Sık iğnelerle. ...20 ilmekten... ...şimdi 19 tane ilmek kaldı. Eksilttiğimizle birlikte. Burada herhangi bir eksiltme yok. Aynen. Bakın burada olduğu gibi düz devam ediyor. Eksiltme bu noktalarda. Çantanın yan kısımları. Şimdi çevirirken çantayı bu taraftan alalım. Şöyle. Tabii bu çekimde kolay olmuyor. Büyük bir çanta. Bir zincir çekmiyoruz. İlmeği hafif yükseltip hemen aynı ilmeğin içine batıyoruz. Düz bir kenar olması için. Çünkü zincirler şuralarda bir fazlalık yapıyor. Böyle çıkıntılı gözüküyor. Hiç zincir çekmeden dönüş yapıyoruz ve devam ediyoruz. Son eksilttiğimiz ilmeğe kadar devam ettik ve son ilmeği de ördük. Burada yani çantanın düz tarafında hiç eksiltme yapmıyoruz. Hep iç tarafından yapıyoruz. Yani şimdi çevireceğiz ve eksiltme yapacağız. Şimdi burası çantanın düz tarafı. Bu tarafı örerken düz geçiyoruz hiç eksiltme yapmadan. Şimdi çantanın iç tarafı burada eksiltiyoruz. Her seferinde bu şekilde devam edecek. Sadece çantanın iç kısmından hepsinde aynı şekilde iç kısmından eksiltme yaptım. Bu kısımlar zaten düz, hiç eksiltme yok. İlmeği hafif yükseltiyorum. Aynı ilmeğin içine batıyorum ve yanındakine batıyorum. İkisini birden alıyorum. Bir tane daha eksilttik. Hemen iğnemizi takalım.
Yeni başlayanlar için kolaylık oluyor bu şekilde. Hatta başlangıç noktalarına da ilk ilmeklere de takabilirsiniz. Gerçi pek gerek olmuyor ama yeni başlayanlar için olabilir. Yine son ilmeğe de bir sık iğne çeviriyoruz. Bu çantanın dış tarafı yani. Burada düz örüyoruz geri, eksiltme yapmadan. İlmeği çok hafif yükseltiyoruz, fazla değil. Biraz gevşetiyoruz hatta. Gene aynı ilmeğin içine batıyoruz. Son sık iğneyi de örüyoruz. İğneyi alalım. Çeviriyoruz. Şimdi çantanın iç tarafındayız. Hemen dibine. İlk ilmeğe batıyoruz. Sonra yanındakine. Devam ediyoruz. Bir sıra daha yapalım birlikte. Gene son ilmeği ördüm. Çeviriyorum. İlk ilmeğin içine gene sık iğnelerle devam ediyorum. Bu sırada eksiltme yapmıyoruz. Çevirince hemen başlangıçta eksiltme yapacağız. Son ilmeği de örüyorum. Çevirelim. Hemen ilk ilmeğin içine batıyoruz. Sonra yanındakine. İkisini birden topluyoruz. Hemen bir iğne. Ve devam ediyoruz. Burada 8 ilmek kalana kadar eksilte çantanın sap kısmını uzatıyoruz. 8 ilmek kalana kadar. 8 ilmek kalana kadar eksilttim. Sonra buradaki sıra sayısı kadar, bakın şu eksilttiğim yerden şurada diktiğim yere kadar, şurası, burada 34 sıra var. Aynı şekilde ipi bağladığım yerden itibaren buraya kadar 34 sıra var. Yani 27 santim oluyor. Şöyle ölçelim. Tabii bu sizin zevkinize bağlı. Bir de boy, kol uzunluğu, beden uzunluğunuza bağlı. Şöyle 27,5 santim kadar. Şöyle. Ona göre, kendinize göre, ölçünüze göre öreceksiniz. Şimdi ben burada dikerek birleştirdim. Burayı da aynen dikerek birleştiriyorum ama ipi koparmıyorum. Bunu diktikten sonra kenarlarına, her kenarına sık iğne sırası geçeceğim. Sonrasında bir tane manyetik çıt çıt dikip bitireceğiz. Sapları şöyle karşılıklı birleştiriyoruz.
zaten eşit sayıda ilmek olduğu için birbirine denk geliyor. Şuradaki ilmekleri bir sıkılaştıralım önce. Aynı yere 2 kere batarak. Sonrasında şöyle yan yana getiriyoruz. Buradaki ipi koparmadım sık iğne sırası için. Bir kere daha üzerinden geçebiliriz. Sağlam olması açısından. Sapını güzelce sıkı bir şekilde diktik. İpi zaten burada bırakmıştım. Şimdi şu sapın dikiş noktası, şöyle ortasını şöyle bükelim ve şuradan dikiyoruz. Şöyle elimize gelecek şekilde 1, 2, 3 şöyle, yani 2, 4, 6 sıra buradan, 2, 4, 6 sırada şuradan şöyle elle tutulacak kadar yeri dikiyoruz. Şimdi biz zaten bunun ortasındayız. İpi koparmadığım için tığla birleştiriyorum. Dikiş noktasından şöyle ilmek kaydırarak iki, 4, 6. Bir de şuraya batalım. Şimdi bu şekilde ilmek kaydırarak yarısını birleştirdim. Örgünün bitiminde gene şurada 2, 4, 6 tane sıra varken şuraya kadar örüyoruz. Sonrasında gene dikerek şurada bitiriyoruz. Bundan sonra sık iğnelerle devam ediyoruz. Her sıraya bir tane sık iğne örüyoruz. Şöyle sıralar. Her sıraya denk gelecek şekilde bir tane sık iğne örüyoruz. Şöyle karşı karşıya getiriyoruz ve bir zincir çekip hemen başlayalım.
yanındaki sıraya, yanındakine, her bir sıraya bir tane sık iğne örüyoruz. Şöyle örerek geldim. Şimdi şu çantanın yan kısmındayız. Burada 3 ilmek var. Bir bu tarafta, bir bu tarafta, bir de tam ortada. Şöyle bir tane alıyoruz. Sonra tam ortadakine batıyoruz ve diğer kenara ilk boşluğa batıyoruz ve üçünü birden alıp şurada güzel bir birleştirme yapıyoruz. Böyle gelseydik hepsine tek tek batarak çok açık kalırdı. Burası güzel olmazdı. Toparlaması açısından bir tane bu taraftan, bir tane bu taraftan, bir tane de ortaya batıyoruz. Toparlıyoruz köşeyi ve gene her sıraya denk gelecek şekilde sık iğnelerle devam ediyoruz. Tam bir köşe oluştu. Şimdi şuradan devam ettik. Şurada köşeyi ördük ve diğer sapa geldik. Aynen şurada orta dikiş yeri 2, 4, 6 sıra bu taraftan, 6 sırada bu taraftan şurayı birleştiriyoruz. 6 sırayı birleştirdim. Şimdi dikişin bu tarafındaki 6 sırayı da birleştiriyorum. Birbirine karşılıklı gelecek şekilde yapıyoruz. İki, 4, 6. Şöyle tutacak kadar yeri diktik. Şöyle bir kere daha batalım. Ve artık gene aynen sık iğnelerle devam ediyorum. Başladığım noktada şurada tam dikişteydik. 6 sırasını birleştirerek örmüştüm. Şimdi buraya kadar geliyorum. 6 sıra daha birleştirip bu yani gördüğümüz kenardaki sık iğne ve sap birleştirme kısmını örmüş oluyoruz. Sonra örmediğimiz diğer kenarları öreceğiz. Başladığımız nokta şurası. Dikişin olduğu yer ve 2, 4, 6 sıra birleştirmiştik. Şimdi gene 2, 4, 6 sıra birleştirerek başladığımız noktaya geliyoruz. İlmek kaydırıyoruz birleştirirken. Burada kapatıyoruz, kesiyoruz. İçeriden yürüterek de kaybedeceğiz. Burada
şöyle elimize gelecek şekilde bir tutma yeri oluşturduk. Aynı şekilde burada da şuradaki sırayı şöyle tamamladık. Şimdi ipi gene şuradan takıp ya da şöyle şuradan. Çünkü bize bakması gerekiyor ördüğümüz kısım. Aynen burada olduğu gibi. Şuradan takıyorum. Sık iğne olmayan tarafı şurayı tamamladık zaten. Örerek şöyle köşeye geliyorum. Aynen bu köşede ördüğümüz gibi şöyle tam köşe örerek, yani bir buradan, bir buradan, bir buradan batarak burayı da topluyoruz. Şimdi onu da göstereceğim örerken. Devam ediyoruz ve şurada tamamlıyoruz. İpi kesiyoruz. Sonra gene örgü bize bakacak şekilde çeviriyoruz. Şuradan bağlıyoruz ipi ve tekrar aynı işlemi yaparak örgüyü tamamlıyoruz. Şuradan ipi bağladım. Sık iğnelerle devam ettim. Şurada köşeye geldim. Aynen şu yan kısımda yaptığımız gibi şuradan bir ilmek, ortadan bir ilmek, bir de bu kenardan bir ilmek alıyoruz. Bir taneyi bekletiyorum. 2 ve 3 topluyorum. Yandaki sık iğneden devam ediyorum. Şimdi diğer köşeye geldik. Bu kenardan bir tane alıyoruz. Ortaya denk gelen ilmekten bir tane alıyoruz. Bir tane de yandaki ilk boşluktan alıyoruz ve üçünü topluyoruz. Ve diğer sıraya da batarak her sıraya bir sık iğne örerek devam ediyorum. İpi buradan bağladık. Köşeleri ördük. Şimdi şuradaki birleştirdiğimiz noktada bitireceğiz. Sonra gene az önce söylediğim gibi ipi buradan bağlayacağız. Diğer kenarda ördüğümüz örgüyü buraya da örerek şurada bitireceğiz. Evet, çantayı tamamladım. Gördüğünüz gibi çok şık hem de çok kolay bir model oldu bu da. Zaten buraya kadar olanı açıklamalardaki linkten bulabilirsiniz. Sonrası gayet kolay, aynen anlattığım şekliyle. İsterseniz bu kadar büyük örmeyebilirsiniz. Bu bayağı iç hacmi geniş. Plajda da kullanabileceğiniz büyüklükte bir çanta oldu. Yine plastik kanvas taban diktim. Gayet güzel, çantaya güzel bir form veriyor. Şöyle gösterebildiğim kadar bu açıdan bu şekliyle tamamladım. Şimdi güzel bir ütü ve terzi arkadaşıma vereceğim. Güzel bir astar yaptıracağım. Bu şekilde çantayı tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Gene umarım emeğinize değecek ürünlerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.